Merhaba arkadaşlar, bugünkü konumuz Hunter Labrada. Videoya girmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Bu size ürettiğim içeriklerin tamamını, hatta fazlasını, bazılarının videolarını yapmıyorum çünkü, benim web sayfamın haber bölümünde bulabilirsiniz. Web sayfamın haber bölümünü görüyorsunuzdur zaten. Haftada 4 ya da 5 içerik giriyoruz. Hem haber bölümüne hem blog bölümüne. Oradan da takip edebilirsiniz. Esasında Labrada ailesi. Yani tam olarak Hunter değil, çünkü Hunter'ın babasından başlamam gerekiyor. Hani Türkçe'de derler ya, işte dededen bilmem neci, işte dededen bir şeyci falan. Arkadaşlar bunlar da ailecek bodyciler. Evet, bodyciler, üstelik de ailecek olimpiyaya gidiyorlar. Daha doğrusu babası zaten olimpiyada yarışmış. Gerçekten rekor seviyede. Yani birçok yarışçının çıkamadığı kadar profesyonel ligde yarışmış. Evet, Lee Labrada. Oğlu gölgesinde kalır mı bilmiyorum. Fakat gerçekten çok iyi bir vücut geliştirmeci. Zamanının çok iyisi. Küba'da doğuyor. Küba'dan Amerika'ya gidiyor. Sonrasında işte okul falan derken böyle vücut geliştirme de başlıyor. Bu arada çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Bu yurt dışında profesyonel ligde yarışanlar %90 olarak üniversite mezunu ve iyi bölümlerden mezunlar. Mesela en basiti Lee Labrada inşaat mühendisi. Yani şimdi ne alaka? Arkadaşlar öyle değilmiş. Yurt dışındakilerin gerçekten çoğu üniversite mezunu, okur yazarlık seviyeleri çok yüksek ölçüde. Kulaktan dolma yapmıyorlar bir şeyleri. Adamlar o yüzden zaten yürüyebiliyorlar. Kulaktan dolma değil, daha bilimsel, daha araştırarak, okuyarak. Zaten üniversitenin amacı nedir? Size araştırmayı öğretmektir. Siz üniversitede okurken, bir bölümde okurken o konuyla alakalı tüm bilgileri öğrenmezsiniz. Daha sonra hayata geçtiğiniz zaman eğer o branşla alakalı bir şey yapıyorsanız tam olarak öğrenirsiniz. Detayları orada alırsınız. Size tam olarak araştırmayı ve esas basic kısmını öğretirler okulda sadece. Evet, neyse, geyiği bırakıyorum. Normal yarışmalara geçiyorum. Mr. Universe dahil 22 tane profesyonel vücut geliştirme ünvanına sahipmiş Lee Labrada. 7 yıl üst üste Mr. Olympia'da yarışmış ve sürekli olarak hep ilk 4'e kalmış. 1995 yılında emekli oluyor. Çünkü 1993 yılında Hunter doğuyor. Yani çolukla çocukla uğraşmak için bir emekli olmak zorunda. Bırakıyor profesyonel ligi. Zaten inşaat mühendisi. Fakat bu olimpiyada yarışırken kendine bir nutrition markası çıkartıyor. Ve bu firmayı kuruyor. Bu arada 100'den fazla televizyon ve dergiye çıkıyor. 100 çok iyi rakam. Dile kolay böyle söylerken çok rahat 100 diyoruz ama yani 100 kere dergiye çıkmak bence çok acayip. Ve Hunter Labrada. Evet, Hunter Labrada 93 yılında doğuyor. Babasını emekli ediyor. Ondan sonra esas aşkı olan futbolla uğraşıyor. Hatta futbolla neredeyse üniversite tarihlerine kadar uğraşıyor. Sonra burslu bir şekilde ekonomi bölümünü kazanıyor. Ve ekonomi bölümünde ilerliyor. Sonrasında başka bir üniversiteye geçiyor. Ekonomi bölümünden mezun oluyor. Ya bakar mısınız, adam ekonomistmiş ya. Şaka gibi yani. Sonra babasının şirketinde çalışmaya başlıyor. Yani Labrada Nutrition'da başlıyor işe. Mesela düşünsenize, hayal edin. Üniversiteden mezun oluyorsunuz ve bir nutrition firmanız var. Yani işte protein tozları, BCA'lar falan. Bu nutrition firmasında babanızın yanında işe başlıyorsunuz. Şey gibi, hayal gibi. İşte biz sadece hayalini kurabiliyoruz. Adamlar yapıyorlar. Bir şekilde oluyor. Sonra bir süre babasının yanında hem dijital pazarlama hem iş geliştirme alanlarında çalıştıktan sonra full time değil de part time çalışmaya başlıyor. Çünkü biraz da artık böyle kendiyle uğraşmak istiyor. Bu arada vücut geliştirme, çok özür dilerim söylemeyi unuttum. Üniversite yılları içerisinde futbolu bırakıyor ve vücut geliştirmeye daha çok ağırlık veriyor. Ve okuldan mezun olduğunda artık gerçekten bayağı bir kütleye sahip. Sonrasında babasının da yardımıyla beraber vücut geliştirmeyi ilerletiyor ve gerçekten şu anki size'larına yakın bir hale geliyor. Sonra dediğim gibi full time işi bırakıyor ve part time çalışmaya başlıyor babasının yanında iş geliştirme ve dijital pazarlama alanında. Ve bir taraftan koçluk yapıyor, bir taraftan online PT veriyor. Kendine bir marka oluşturmaya çalışıyor. 2016 yılında Branch Warren Classic yarışmasında ağır siklette overall oluyor. 2016 yılında San Antonio Pro yarışmasında süper ağır siklette birinci oluyor. 2017 yılında Europa Games Dallas'ta süper ağır siklette overall oluyor.
2018 yılında Junior USA Championships'te süper ağır siklette overall oluyor ve 2018'de NPC Nationals'ta süper ağır siklette overall oluyor ve pro kartı almaya hak kazanıyor. Sonrasında 2020'de yani bu yıl Tampa Pro Show'a çıkıyor. Pro kartını alıyor, bir sene ara veriyor. O bir sene arada antrenmanını yapıyor, eksiklerini yapıyor, eksiklerini tamamlıyor ve Tampa Pro Show'a çıkıyor. Tampa Pro Show'da da birinci oluyor ve direkt Olimpiyaya gitme hakkı kazanıyor. Direkt artık o listede o da var. Katılacaklar listesinde o da var. Esasında şunu söyleyebiliriz. Gerçekten Hunter doğuştan şanslı. Düşünsenize siz mesela kendinize böyle bir hani işi bilen bir hoca arıyorsunuz. Mesela hoca ararken ve hayal ediyorsunuz, diyorsunuz ki ben profesyonel olacağım. Profesyonel olmak ne demek? İşte IFBB pro kartımı alacağım. Ondan sonra pro kartımı aldıktan sonra profesyonel lige gideceğim. Profesyonel ligde yarışacağım. Profesyonel ligden sonra olimpiyaya gitmeye hak kazanacağım ve olimpiyada yarışacağım. Artık derece alıp almamak artık o sizin hayal gücünüze kalmış ama hani böyle çok hayalperestseniz evet kendinizi Mr. Olympia olarak da görebilirsiniz. Biraz daha gerçekçi olursak yani olimpiyaya gitmek bile gerçekten müthiş bir şey. Hunter bunu gerçekleştiriyor. Çünkü şanslı olduğu konu zaten bu yoldan geçmiş bir babası var. Bu yolu kat etmiş, profesyonel olmuş, olimpiyaya çıkmış, olimpiyada yıllarca yarışmış, hatta birçok derece almış. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum, şuraya getireceğim konuyu. Kimsenin hayallerinizle oynamasına, zamanını çalmasına izin vermeyin. Ya da sağlığınızla oynamasına. İnsanları sizin hocam diye hitap ettiğiniz, saygı duyduğunuz insanlara size bir şeyler vaat ettiği zaman oturun, araştırın, bir bakın. Acaba kendisi ya da çevresindeki kişi benzeri bir şeyler yapmış mı? Yani bu profesyonel kulvarda ilerlemiş mi? Herhangi bir yarışa çıkmış mı? Bakın zaten Türkiye'de topladığınız zaman 5 tane Pro Lig'de yarışan yarışçımız var. Bunlardan ikisi bayan. Şu an 3 tane var erkek olarak. Daha dün birisi mesela bana mesaj attı. Dedi ki ben de proyum, beni niye çekmiyorsun? Ben de dedim ki sen neyin prosusun? Ben niye tanımıyorum seni? Hani dedim çok özür dilerim gerçekten. Ben çok iyi araştırırım ama seni nasıl atladım dedim yani. Kusuruma bakma. Sonra dedi ki ben Nabba proyum. Arkadaşlar emeğe sonsuz saygım var ama bahsettiğimiz şey farklı. Pro Lig'den bahsediyoruz. Küçümsemek istemiyorum hiçbir organizasyonu, hiçbir federasyonu, hiçbir yarışmayı, hiçbir yarışçıyı. Ama biraz da insan haddini bilmeli. Biraz da böyle hani ne olduğunu bilmeli. Çevremde çok acı şeyler oluyor. Gerçekten insanların müthiş derecede hayalleriyle oynanıyor. Ve ben böyle sesimi çıkartamıyorum bazen. Çok rahatsız oluyorum. Yani bu videoda bir şekilde denk geldim ve söyledim. Evet. Çok fazla uzatmayacağım bu videoyu. Arkadaşlar Hunter'ı yakında Olimpiyada göreceğiz. Yani inşallah Olimpiya ertelenmezse oradan takip edeceğiz. Bakalım kendisi neler yapacak. Gerçekten çok iyi. Sosyal medyadan da takip edin. Babasını da takip edin. Hunter'ı da takip edin. Çok profesyonel şekilde yönetiliyor sosyal medyaları. Hani profesyonel kulvarla hani normal amatör kulvarın farkı burada anlaşılıyor. Bir de şunu söylemek istiyorum. Ben vücut geliştirmeci değilim ama çok iyi bir gözlemciyim. Eski profesyonel sporcuyum. Dolayısıyla analiz yeteneğim çok kuvvetli. Bir de 42 yaşına geldim. 42 yaşım neredeyse bitiyor. Böyle bir hayaliniz varsa bir kere mutlaka amatörlükten başlayacaksınız. Herkesin yaptığı gibi. Herkes en alttan başlıyor. Yukarıya doğru yavaş yavaş çıkıyor. Siz de önce bir Türkiye şampiyonasına gireceksiniz. Ama bakın Ahmet marka, Mehmet marka federasyon demiyorum. IFBB'nin Türkiye şampiyonasına gireceksiniz. En iyi kıyaslamayı orada görürsünüz. Başkalarıyla insan kendine aynada baktığı zaman gerçekten çok iyi görür kendini. Ben bile sabah aynaya bakıyorum. Vay be Özgür diyorum. 42 yaşındasın. Doğru dürüst antrenman yapmıyorsun vakitsizlikten. Ama diyorum hala diyorum yıkılmadın ayaktasın. Yani eminim siz de böyle bakıyorsunuz aynaya. Ondan sonra vay be ben neymişim diyorsunuz. Biraz da işin içine bir takım maddeler girdiği zaman, özgüveniniz arttığı zaman yani kendinizi ya ben niye buralardayım, niye Türkiye şampiyonasındayım, niye olimpiyada değilim falan diyebilirsiniz. Ama emin olun öncesinde bir Türkiye şampiyonasında yarışıp başkalarıyla yani aynı sikletteki arkadaşlarınızla, rakiplerinizle yan yana gelip kendinizi gördüğünüz zaman orada eksiklerinizi görürsünüz. Öbür türlü diğer şampiyonalara, daha üst şampiyonalara gittiğiniz zaman gerçekten çok büyük sukutu hayale uğrayıp vücut geliştirmeyi bile bırakabilirsiniz. Bırakmayın. Onun yerine dediğim gibi en alttan başlayın.
yavaş yavaş yükselin. Evet arkadaşlar, affınıza sığınarak artık geyik mi dersiniz, hayat tecrübesi mi dersiniz, iki kelam laf etmek istedim. Evet, bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna tıklayın, bana destek olun. Sürekli olarak videolar atıyorum. Bu videoları kaçırmamak için abone olun. O çan şeklindeki şeyi de açın ki size bildirimler gelebilsin. O zaman görüşürüz.